kumanda Türkiye'de olacak. Bu sıradan bir ittifak toplantısı olmayacak. Türkiye'siz bir plan mümkün değil. Size aslında 3 tane kıta saydım. Asya kıtasını saydım, Avrupa kıtasını saydım, Afrika kıtasını da saydım. Bu 3 kıtanın da coğrafi menteşesi Türkiye. Avrupa ekonomik bir dev olacak ama askeri cüce olacak. Yeni NATO arayışları var. Netanyahu savaşın devamını istiyor. Avrupa'yı şok havuzuna soktu. Furkan Hocam, GZT'ye hoş geldiniz. Hoş buldum Zeynep. Bugün sizinle NATO hakkında konuşacağız. NATO zirvesi Türkiye'de gerçekleşecek biliyorsunuz. NATO Türkiye'de dağılır mı? Trump burada bir çılgınlık yapar mı? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Tabii NATO ittifak sistemi kurulduğu günden itibaren, yani 1949'dan itibaren özellikle Soğuk Savaş'ın gidişatında iki kamplı uluslararası sistem olarak adlandırdığımız Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği arasındaki siyasetin yönlendirilmesinde veya işte savaşın gidişatının kontrolünde, sıcak büyük bir savaşa gitme noktasında bazen bariyer, bazen katalizör, bazen de bu ittifakın meydan okuyucu bir mekanizmasıydı. Tabii Soğuk Savaş sonrası NATO kendine bir misyon aradı, bir yer aradı. Tam anlamıyla da görev misyonunu tanımlayamadı. Şimdi baktığımız zaman NATO'nun yapılan zirveleri, özellikle Soğuk Savaş sonrası yapılan zirveler, tabii bu anlamda NATO'nun biraz da kendi pruvasını, kendi yönünü, pusulasını aradığı toplantılardı. İşte Madrid'deki, Vilnius'taki ve diğer zirvelerde bunları gördük. Fakat Temmuz ayındaki toplantı, 7-8 Temmuz 2026 tarihindeki toplantılar NATO tarihinin en değerli, en kritik, en hayati zirvesi olacağı ifade ediliyor. Şimdi bu Türkiye'de, Ankara'da, bizim memleketimizde oluyor diye bunu düşünmüyoruz. Çünkü bu yurt dışındaki yapılan analizlerde de net bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi dolayısıyla bu sıradan bir ittifak toplantısı olmayacak. Peki nasıl bir toplantı olabilir diye baktığımızda küresel sistemin yönünü aradığı bir kırılma anı. Şimdi küresel sistem dediğimiz zaman bunun sadece siyasi yönü yok, bunun sadece askeri yönü yok. Aynı zamanda bir de ekonomik yönü var. Çünkü hem Ukrayna Savaşı hem İran Savaşı işin jeopolitik fay kırılmalarını ve bunun tsunami etkilerini bize gösterdi ama aynı zamanda da jeoekonomik sarsıntılarını karşımıza çıkardı. Şimdi işte altın fiyatları, emtia, dolar, nereye gidiyoruz sorusunu hep ekonomik olarak da değerlendirmeye çalıştık. Dolayısıyla aynı zamanda NATO'nun vereceği en büyük sınav da jeoekonomik sorunlar üzerine bir çare bulabilecek bir ittifak sisteminin. Şimdi burada 3 tane problem var karşısında NATO'nun toplantıda konuşacağı. Birincisi hala devam eden, 2022 yılından beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı. Savaş bitecek mi? Savaş büyüyecek mi? Yoksa savaş kontrollü bir şekilde muhafaza mı edilecek? İkincisi Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi veya savaşı diyelim. Şimdi tam savaş diyemiyoruz çünkü sahada öyle bir çarpışma yok. Gerilim de tam olarak diyemiyoruz çünkü işin silahlı boyutu da dönem dönem konuşuluyor ki karşılıklı biliyorsunuz füze atışları hala devam ediyor. Bir de bence en önemlisi Donald Trump'ın şahsi öngörülemezliği ve Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminden itibaren NATO'nun artık görev tanımı tazelenmeli. Artık Amerika NATO'nun maddi ihtiyaçlarını karşılamayacak. NATO'ya ihtiyacı olan ülke bunun karşılığını verirse biz de onları koruruz diyerek öngörülemez bir NATO ve NATO üyelerinin kendini güvensiz hissetmeleri ve bunu Trump'ın sürekli ifade etmesi. Şimdi NATO Türkiye'de dağılır mı sorusunun cevabına baktığımız zaman elbette NATO'nun dağılacağını ben beklemiyorum. Ama ne olabilir? Ankara'da NATO'nun yeni bir hali tanımlanabilir. Peki nedir bu baktığımızda Zeynep Hanım? NATO'nun sadece Atlantik güvenliğine odaklanan bir yapı değil, sadece Atlantik değil, isminden de münazır. Kafkasya, Akdeniz tamamı olarak görebiliriz Doğu Akdeniz'le beraber. Körfez ve enerji hatlarını beraber düşünmek zorunda olan bir NATO. Şimdi size aslında 3 tane kıta saydım. Asya kıtasını saydım, Avrupa kıtasını saydım, Afrika kıtasını da saydım. Enerji, diğer ticaret yolları ve bu çatışma alanlarıyla beraber. Şimdi bu 3 kıtanın da coğrafi menteşesi Türkiye. Şimdi menteşe demek birleştirici demek, ayakta tutan demek. Menteşe kırılırsa kıta çöker. 3 kıtadan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bu hadiseler çerçevesinde yeri ve konumu NATO'da yeniden belirlenecek ve önemi bir kez daha kat ve kat anlaşılacak ki bunun ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi ağzıyla Sayın Hakan Fidan'ın, Sayın İbrahim Kalın ve tüm bürokrasinin orada bunu bir şekilde dile getireceğini ve üstünü altını kırmızı kalemle çizeceğini söylüyorum. Ve şunu söyleyecekler aslında, biz kenar kuşağın bir ülkesi değiliz. Evet, biz Atlantik bloğun kenar kuşağının Güneydoğu kanadının ülkesiyiz. Fakat aynı zamanda merkez ülkesi haline de geldik. Bence bu mesajda net bir şekilde verilecek Zeynep Hanım. Hocam, Türkiye'nin aslında çok önemli bir rolü olacağını söyledik. Peki bu zirvedeki yeni rolü Batı ile ilişkisini nasıl etkileyecek? Şimdi normal şartlarda Batı ile ilişkilerinin olumlu etkilemesini beklememiz gerekiyor. Çünkü belki eski Avrupa olsaydı, Batı Avrupa, Türkiye'ye meydan okurlardı. Türkiye siz bu işi götürürüz, Türkiye siz bu işi yaparız derlerdi. Daha doğrusu askeri ve işin siyasi manasıyla da söylüyorum. Ama şu anda Batı Avrupa Yarımadası'nın durumu çok kötü. Ne anlamda çok kötü? Bir kere askeri şemsiyesi artık Avrupa'nın yok.
Daha doğrusu garanti şemsiyesi yok. Çünkü o NATO'nun artık herkes gayri safi yurt içi milli hasılasından %5'ini bize verecek demesi Avrupa'yı şok havuzuna soktu. Çünkü 1948'den 45'ten itibaren şöyle bir söz verildi. Potsdam ve Yalta konferanslarında 2. Dünya Savaşı sonu kurulan dünya düzeninde. Avrupa ekonomik bir dev olacak ama askeri cüce olacak. O askeri cüceliğini telafi edecek de Amerika Birleşik Devletleri olacak. Truman doktrini, Marshall yardımları. Ki o tarihten beri de zaten biliyorsunuz Avrupa'da büyük firmalar rahatlıkla ticaret yaptılar, büyüdüler, sanayilerini geliştirdiler. Çünkü Amerika'nın koruması altında oldular, NATO'nun koruması altında oldular. Ama artık böyle bir garanti yok. Ve şu anda Avrupa'nın kendi askeri açığını kapatabilmesi için en az 25-50 yıla ihtiyacı var. Peki bu 2-3 senelik boşluğu nasıl dolduracaklar? Hani şu yaşadığımız o büyük savaş veya savaşların daha da büyümesi veya başka yerlerde savaş çıkarsa ne olacak? İşte yanı başındaki komşusu 1950'lerden beri kapıda beklettiği tırnak içerisinde siz Avrupalı değilsiniz, siz Avrupa Birliği üyesi olamazsınız, biz bir Hristiyan kulübüyüz tırnak içerisinde ilan edenler bugün diyorlar ki acaba Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alsak mı? Koridorlarda konuşuyorlar. Neden? Çünkü maazallah Ruslar ola ki Londra'ya yürüdü, Berlin'e yürüdü, Fransa'ya, Paris'e yürüdü. Biz neyle nasıl korunacağız? Ama yanı başımızda Türkiye bütün kısıtlamalara rağmen, bütün zorlamalara rağmen, bütün gasplara rağmen F-35'lerden bahsediyorum. Kendi milli savunma sanayisini inşa etti. Bugün artık hem yedek parçada hem ana üretimde neredeyse %0'a kadar inecek bir bağımlılığa doğru hızla ilerliyor ve tabii ki Türk ordusunun 2250 yıllık bir devlet geleneği. Şimdi dolayısıyla acaba kurmay zekayı biz Türkiye'den alabilir miyiz? Türkiye'yi savunma ittifakı bağlamında acaba kendi içimize kabul edebilir miyiz gibi düşünceler var. Şimdi dolayısıyla yeni NATO dediğimizde Ankara'daki görüşmelerde bence bu noktada ciddi bir yumuşama olacak ve şöyle belki tabir edeyim iddialı olacak ama kumanda Türkiye'de olacak. Yani mikrofon Türkiye'de olacak o toplantıda ve Türkiye 3 kıtaya da yargı dağıtacak, adalet dağıtacak ve NATO'nun 2001 sonrası Afganistan ve Irak savaşlarıyla hepimizin bildiği İslami terör adı altında İslam'la terörü yan yana getiren ve DAEŞ terör örgütünün YPG, PKK'nın bu coğrafyada büyümesine nasıl vesile olduğunu, dolayısıyla artık bu noktada Türkiye'nin tavrı da belli, politikası da belli ve yeni Suriye'nin de zaten inşasında Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu duruş da belli ve Doğu Akdeniz'de, Kafkasya'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de Türkiye'nin yine aynı şekilde İran Savaşı'ndaki duruşu da ortada ve en önemlisi belki Zeynep Hanım, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler diplomasisi vasıtasıyla liderlerle bir telefon kadar yakın uzakta konuşabilecek bir yetenekte olması, bir özellikte olması, şahsi özelliklerini getirmiş olduğu gerçekten bir duruş da var. Bunun gerçekleşebilmesi. Bir telefonla Putin'le görüşebiliyor mu Rus devlet başkanları? Evet. Bir telefonla Donald Trump'la görüşebiliyor mu? Evet. Bu çok kıymetli. Onaylarsınız, onaylamazsınız. Siyasetin üstünde bir şey bu. Dolayısıyla kriz anlarında hep şunu söylüyorum. Şimdi dört bir yanımızda savaş var değil mi? Ama biz burada çok rahatlıkla yayın yapıyoruz. Güvenle çayımızı, kahvemizi içiyoruz ve yatağımıza rahatlıkla uyuyoruz Zeynep Hanım. Bu nasıl oluyor? Değil mi? Şimdi demek ki burada Türkiye'nin güvenliğinin, duruşunun ve siyasetinin bence dış politika duruşunun ve politikasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında hocam Türkiye'nin bu kritik konumuyla birlikte NATO'dan çıkarılmasıyla ilgili de bir konuşmalar vardı. Yani Türkiye'siz bir NATO planı da vardı ama bunun olmayacağı, küresel güvenlik mimarisinde Türkiye'siz bir NATO olamayacağı konuşuldu. Peki neden mümkün değil aslında? Başka yönleriyle bakabilir miyiz? Neden Türkiye olmadan bir NATO olmuyor? Şimdi Zeynep Hanım yeni küresel mimarlık sürecinde özel yeni küresel mimari inşa edilirken Türkiye'siz bir plan mümkün değil. Bunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye NATO'nun Güneydoğu kanadını tutan ülke olmasının yanında biraz evvel söyledim artık merkez ülke olma konumuna doğru geldi. Yani Nasrettin Hoca'nın fıkrasında olduğu gibi soruyorlar dünyanın ortası neresi? Tam da burası diyor. Kendi şehrini gösteriyor. Şimdi gerçekten coğrafyayı açtığımız zaman da bu jeopolitik fırtınanın merkezi de Türkiye. Dolayısıyla NATO'nun yeni tanımlamasında veya biz Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım gibi bir çılgınlığa, böyle bir şuursuzluğa asla meyletmeyeceklerini düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim, Türkiye NATO'ya rağmen NATO üyesidir. Bakın bu da önemli. Yani biz kendimizi NATO'dan korumak üzere aslında NATO üyesi olmaya devam etmeliyiz. Çünkü bazıları diyor ki bizden de var biliyorsun. Türkiye NATO'dan çıksın. Hayır niye çıkalım ki biz NATO'dan? Niye çıkalım? Biz yaşadığımız darbeler süreci, bakın 15 Temmuz yaklaşıyor. 27 Mayıs, 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi, o derin güçlerin Türkiye'ye karşı o müesses nizamın, siyasetin dizayn ettiği girişimler değil miydi? Yapılan darbeler değil miydi? 15 Temmuz nasıl püskürtüldü? Halkın iradesi ve artık eski Türkiye olmadığının da bir manifestosuydu bu. Şimdi dolayısıyla eski Türkiye olmadığımız için Türkiye'yi biz çıkartalım gibi bir lükse sahip olamazlar. Ama şunu söyleyeyim, yeni NATO arayışları var. Nasıl? Türkiye o ayrı klasik NATO tamam. Bir de yeni NATO. Türkiye'yi kuşatacak NATO. Mesela içinde kimler planlanıyor? Hindistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan, Mısır.
Şimdi Mısır ONCLO'da bir mesafe koyuyor çünkü Mısır bizim koyduğumuz yeni PAK projesi Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye. Oraya daha yakın şu anda Sisi. O önem çok çok kritik ama o plan yeni NATO planı içerisinde bakın Hindistan'dan Yunanistan'a kadar ki bunu bir altıgen doktrini diyorlar biliyorsunuz. O zaman da söylemiştik Modi ile İsrail Başbakanı Netanyahu bir araya geldiler, sarıldılar, öpüştüler. Biz dostuz, kardeşiz dediler. Bunu kime karşı dediler? Bize karşı dediler. Hindistan'ın da bize karşı olan politikasını çok iyi biliyoruz. Müslümanlara karşı olan Hindistan'da yaşayan Müslümanlara karşı nasıl davrandığını çok iyi biliyoruz. Pakistan'a nasıl davrandığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Zeynep Hanım, Türkiye'siz bir NATO hayali yapanlar hiç boşuna bu hülyalara kapılmasınlar. Ama Türkiye'nin NATO üyeliğinin hem ittifakın selameti bakımından çok önemli olduğunu ama Türkiye'nin NATO'ya karşı bir NATO üyeliği içerisinde olduğunu da o anlamda söylememiz lazım. Ama kesinlikle Türkiye NATO'nun anayasasına hiçbir zaman aykırı hareket etmemiştir. NATO'nun ikinci büyük ordusu olmuştur. NATO'nun çıkarları noktasında gereken her türlü desteği de vermiştir. Vermeye de devam edecektir. Ama birileri Türkiye'nin bu rolünden oldukça rahatsız olmaya devam ediyor 1952'den beri. Evet hocam. Daha önce de konuşmuştuk. Aslında şu anda NATO bu gerilimlerin tam merkezinde, daha doğrusu çok yakın bir bölgesinde yaşanan bir yerde gerçekleşecek. Orta Doğu'daki bu hareketlilik varken NATO'nun vizyonu nasıl değişti? Ya da bu Orta Doğu'daki bu hareketlilik NATO'nun vizyonunu nasıl etkiledi? Şimdi tabii NATO yaşadığımız hadiselerle beraber sadece Rusya tehdidine bakan bir ittifak olamayacağını söylememiz gerekiyor Zeynep Hanım. Şimdi İran, vekil güçler, füze tehditleri, enerji koridorları, deniz güvenliği ve göç dalgaları, bakın göç dalgaları da çok çok önemli. Artık bunlar ittifakın yeni güvenlik başlıkları ve bu güvenlik başlıklarının tam da temas hattında Türkiye var. Bakın enerji diyoruz Türkiye. Koridorların geçtiği coğrafya biziz biliyorsunuz. Deniz güvenliği, Doğu Akdeniz, Karadeniz, biliyorsunuz Türkiye bir yarımada devleti, bir kıta devleti. Menteşe dedim ya, okyanusları bağlayan denizler bizden geçiyor. Bizim çevremizde yer alan denizler. Füze tehditleri, işte yanı başımızdaki İran'dan ateşlenen füzeler, İsrail'den ateşlenen füzeler ve yine ortada olan bir Türkiye Cumhuriyeti. Bir de tabii ki vekil güçler. Bunları biz nerede gördük? İşte YPG, PKK, SDG ve diğer vekil örgütlerin Türkiye'ye karşı, coğrafyaya karşı ne kadar tehdit oluşturduğunu gördük. Ve hepsinin temas hattında, ateş hattında Türkiye var. Dolayısıyla Rusya tehdidine bakan klasik manada bir NATO görmeyeceğiz. İkincisi bir de Çin hadisesi var. Biliyorsunuz yeni güvenlik manifestosu, daha doğrusu Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde birinci tehdit Çin ilan edildi. İkinci Rusya ilan edilmişti Amerika tarafından. Fakat Donald Trump bir ticaret adamı olduğu için çıkarları noktasında bunlar yer değiştirebilir. Şimdi biliyorsunuz en son gitti, Xi Jinping de bir araya geldi. Çok ılımlı mesajlar verdi. Biz anlaşabiliriz, biz ticaret yapacağız, benim dostum Xi Jinping dedi. Ama Çin Devlet Başkanı ne dedi? Tamam dostuz, sen güzel söylüyorsun ama dedi benim kırmızı çizgilerim var. Net şekilde çekti. Tayvan meselesinde bir noktada eğer karşı karşıya gelirsek bu noktada bozuşuruz mesajını verdi. Daha sertti. Sonra Putin biliyorsunuz Pekin'e geldi. Zaten onların stratejik ittifaklarını biliyoruz. Bir Avrasya bloğunun yine bir el sıkışmasını gördük ve geçen gün Xi Jinping Kuzey Kore'ye gitti. 10 yılın ardından yanlış hatırlamıyorsam. Kim Jong-un'la bir araya geldi. Müthiş bir karşılama töreni. Şimdi o zaman yeni bir Kuzey bloğunun artık ortaya çıktı. Yani Arktik bloğu, Kuzey Kutup, kutupların İpek yolunda bir el sıkışma var, bir birleşme var. Şimdi belki konumuzun dışında ama tek cümle söyleyeyim. Hürmüz'ün kapanması veya kapatılması. Yarın Babül Mendeb'in kapatılması veya kapanmasının yarayacağı tek rota var, kuzey rotası. Güney rotası krize girdikçe kuzey rotasının manası ve anlamı daha da artacak ve kuzey rotasındaki ticaretin daha da artacağı. O coğrafya kıyısı olan kimler var? Rusya ve Çin ve aşağı doğru Arktik Pasifik coğrafyası. O zaman diyeceksiniz acaba bu savaşlar o kuzey rotasındaki bazı hamlelerin oluşması için de bir bahane yaratacak mı? Bunu da yakından takip edeceğiz. Peki hocam, NATO zirvesi gerçekleştikten sonra özellikle İran'da gerçekleşen gerilimlerle ilgili bir değişiklik olacağını düşünüyor musunuz? Nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Bölgede nasıl bir şey öngörebiliriz? Nasıl bir gelişme öngörebiliriz? Şimdi Zeynep Hanım, tabii İran Savaşı biliyorsunuz 28 Şubat öncesinde temaslar vardı, masa kurulmuştu. Her şey belki biraz olsun düzelebilecekti. Cenevre'de, Umman'da görüşmeler oldu, Pakistan'da Umman'da görüşmeler oldu. Ama bir anda 28 Şubat'ta savaş çıktı. Ama savaşın öncesinde ne olmuştu hatırlayın? Netanyahu 8. defa, Trump başkan olduktan sonra 8. defa Beyaz Saray'a gitti ve 3 saat Donald Trump'ı tehdit etti. Mübalağa yok. Çünkü biz bunu yapılan açıklamalarda da görüyoruz. Mealen de şunu dediği iddia edildi. İran'a saldıracaksın dedi Trump'a. Saldırmam diyorsan ben saldırırım dedi Netanyahu. Ben saldırdığım zaman da sen de mecbur beni koruyacağın için, bu senin çünkü mecburiyetin, sen de savaşa gireceksin dedi. Ya öyle yap ya böyle yap dedi. Ve Donald Trump zaten biliyorsunuz, bunu da çok defa değerlendirdik. Kuşatılmışlığının Epstein dosyaları, her ay suikast girişimine uğrayan Donald Trump'ın zaten eli kolu bağlandığı için de buna biraz da mecbur bırakıldığını
gördük. Bu savaş başladı. Peki savaşın gidişatında İran'ın işgali, İran'ın devriminin karşı devrimle indirilmesi, yıkılması, PKK'ya, YPG'ye burada devlet kurdurulması, bölünmesi, parçalanması gerçekleşebildi mi? Hayır. Gerçekleşebilir mi? Bence son derece düşük bir ihtimal. O zaman Amerika nasıl bir hikaye yazacak buradan Zeynep Hanım? Kapalı, açık olan Hürmüz kapandı savaştan önce. Şimdi kapanan Hürmüz açılacak, biz zafer kazandık diyecekler. Bu mu? Hayır, bu da değil. Abluka, Babülmendeb, oraların kapanması ne olacak? Belli değil. Amerika büyük bir çıkmazda. Amerika büyük bir sıkışmışlık içerisinde ve 30 milyar dolarlık bir zarar var. Şimdi dolayısıyla NATO zirvesinde özellikle Türkiye taraflara şunu söyleyecek, İran'a da. Hürmüz konusunda artık adımlar atılsın. Sen Hürmüz'ü açacak kabule gel. İstediklerin ne? Varlıklardaki yaptırımların kaldırılması. Biliyorsunuz 24 milyar dolarlık bir dondurulmuş varlık var Amerika tarafından. Bunların çözülmesi, ablukanın kaldırılması ve şunu önereceğiz bence Zeynep Hanım. Kompartıman maddeler. Yani anlaşılamayacak maddeler üzerine bir şal atalım. İşte füzelerdir, nükleerdir, uranyum. Anlaşılacak maddeler üzerinde müzakere yapalım. Şimdi gönlü olan böyle yapar. Ama sizin gönlünüz yoksa anlaşma yapmaya her defasında masayı devirirsiniz. Şimdi geçen günkü atışlar, işte Keşm Adası'nın vurulması, İsrail'in Lübnan'da işgalini işte Şakif Kalesi'ne kadar genişletmesi, Litani Nehri'nin daha da kuzeyine doğru genişletmesi, bunlar İran'ı daha çok tahrik etmedi mi? Etti. Irakçı demedi mi kırmızı çizgimiz Lübnan Savaşı'nın bitmesi yoksa masaya oturmayız diye? Netanyahu savaşın devamını istiyor. Şimdi NATO zirvesinde aslında biz bunu söyleyeceğiz Amerika'ya, Trump'a, Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Trump bir araya gelecekler zaten. Yani Netanyahu artık bırak, dinleme ve onun politikalarına karşı artık sen de bir duruş sergile diyecektir muhakkak. Ama diyeceksiniz ki ne kadar bunu uygular İsrail? Ama savaş noktasında bence pansuman tedbirleri olacaktır İran Savaşı ile ilgili. Ama mutlak bir barış için veya ateşkesin biraz daha barışa doğru yönelmesi için şu yazın da geçmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Peki hocam, NATO'da yeni dünya düzeni dediğimiz zaman Ankara'nın masaya koyduğu en somut öneri ne acaba? Şimdi dünya 5'ten büyüktür önerisi bence. Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hep ifade ettiği, yıllarca söylediği, dünyanın kaderi 5 daimi üyeye, 5 nükleer güce emanet edilemez. Bu bir haksızlıktır, bu hukuksuzluktur. Dolayısıyla dünya 5'ten büyüktür düsturu bence NATO zirvesinde yine dile getirilecektir. Ve yeni dünya düzeninde NATO ittifakının bir askeri ittifak olarak bölgeye savaşları değil barışları getirebilmesi için Türkiye'nin misyonunun, Türkiye'nin öneminin, görevlerinin çok kıymetli olduğunu ama NATO içerisinde özellikle İsrail'i görmezden gelen, İsrail'in vahşetine yer açan, onlara silah desteği verenlere de bence büyük bir uyarıda bulunacaktır. Çünkü işgal, ilhak ve katliam, hatta soykırım. Yani 70 binden fazla insanı katletmek cinayet değil de bir soykırımdır ve hala bu devam ediyor. Bir de işin Lübnan boyutuyla devam ediyor. İşgal devam ediyor. En son yine biliyorsunuz Batı Şeria'da işte bu evler ruhsatsızdır bahanesiyle bu sefer bir de o bahane çıktı. Yaka paça insanları evlerinden atıyorlar. Bir tanesi çıkmış evin önüne dayanmış, Tanrı bana bu evi vaat etti. Komik, gülünç geliyor bize değil mi? Evet. Ama orada Tanrı bana bu evi vaat etti. O insanları yaka paça dışarı atıyorlar. İşte her cuma namazında biliyorsunuz zaten yıllardan beri Mescid-i Aksa'da yapılan zulüm. Bunlar da dile getirilecek. Ama NATO devam edecekse yoluna adaletle ve gerçekten adil bir düzen kurma niyetindeyse o zaman coğrafi gerçekliklere kulak vermek zorunda. Ama şunu da söylemek lazım. Bu Medcezir olaylarının yaşandığı, bu kadar zulmün yaşandığı coğrafyada en güvenli liman yine Türkiye. Ve Türkiye'nin ferasetine güvenen bölge halkları bence en büyük görüntüdür, en büyük mesajdır bu ittifaklara. Çünkü şu gerçekliktir. Büyük güç olmak, elinizde en büyük silahlara sahip olmak demek değil. Büyük güç olmak, bölge halkını veya dünya halklarının gönlünü fethetmektir. Türkiye'nin de bu teveccühü zaten dünyanın çok büyük bir kesiminde kazandığını da görüyoruz. Peki hocam, son olarak zirvenin ardından Türkiye'nin dış politika rotasında ne gibi gelişmeler ya da ne gibi farklılıklar bekleyebiliriz? Şimdi aslında Zeynep Hanım 3 şey bekleyebiliriz Türkiye'nin yeni rotasıyla. Bir tanesi Batı ile pazarlıklı ama kopmayan bir ilişki. Yani Batı ile pazarlıklarını sonuna kadar götüren, direnen, ortalama siyaset üretmeyen, aman sinirlendirmeyelim, aman onları üzmeyelim, geçmiş dönemlerde bunları gördük demeyen bir Türkiye göreceğiz. Pazarlığı sonuna kadar zorlayan ama ipleri de koparmayan bir Türkiye göreceğiz. Savunma sanayinde daha fazla işbirliği arayışı ve bölgesel krizlerde daha fazla diplomatik rol edinmiş bir Türkiye göreceğiz. Bu çok kıymetli çünkü biz işte Kaan'ımızla, Kızıl Elma'mızla dünyanın ilk insansız savaş uçağını yaptık. Daha ne olsun? İnşallah Kaan da seri üretime geçecek. Zaten İDA'larımız, SİDA'larımız, insansız deniz araçları, hava araçları, İHA'lar, SİHA'lar, karada, denizde, havada Türkiye'nin barış misyonuyla işte Saha Expo değil mi? Bunun en büyük manifestosuydu yine. Efes tatbikatı en büyük manifestosuydu yine. Dolayısıyla Türkiye burada hem savunma sanayinde hem de bölgesel krizlerde diplomasi rolünü, yumuşatıcı, kolaylaştırıcı rolünü, diplomatik rolünü de bence tam anlamıyla ortaya koyacak. Ve aslında tam olarak mesajda şu olacağını düşünüyorum NATO zirvesinde Zeynep Hanım. Yeni dünya düzeninde Türkiye bekleme odasında değil, karar masasında. Bu çok önemli. Çünkü bizi hep bekleme odalarında biliyorsunuz tuttular. Sonra çağırıp kararımız bu dediler, bize kabul et, imza attırdılar.
benzetme yapmak gerekirse. Ama Türkiye artık masada, diyoruz ya, menüde değiliz, masadayız. Masadaki bir güç olarak da kendi bölgesel menfaatimiz, çıkarlarımız ve dünya çıkarları bakımından, menfaatleri bakımından da en makul yolu, en hakiki kararlı alacağımız inşallah bir zirve olacaktır. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli Ben teşekkür katkılarınız ederim. için.